Merhaba sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. Ben Avukat Ahmet Burak Yalçın. Son dönemin en çok konuşulan hukuki konularından biri olan kira sözleşmelerine dair doğru bilinen yanlışları düzeltmek adına sizleri bilgilendirmek istedik. Bu ve benzeri içeriklerimizi beğenmeniz, yorum yapmanız ve kanalımıza abone olmanız bizi yeni içerikler üretmek adına teşvik edecektir. İlk olarak, sözleşme süresinin dolması halinde mal sahibi kiracıyı çıkartabilir mi? Belirli süreli konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşme süresinin dolması halinde sözleşme sona ermez ve mal sahibi kiracıyı çıkartamaz. Başka bir deyişle mal sahibi veya kiraya veren kontrat bitti, hadi çık diyemez. Önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere kira kontratının sözleşme süresinin dolmasından en az 15 gün önce bildirmek suretiyle fesih hakkı yalnızca kiracıya tanınmış bir haktır. Kiracı fesih bildiriminde bulunmaz ise sözleşme aynı koşullar ve bir yıl süreyle kendiliğinden uzayacaktır. Kontratın sona erdiği gerekçesiyle mal sahibi tarafından düzenletilen ihtarnamenin de hukuki bir karşılığı yoktur. Böyle bir ihtarname kiraya veren yönünden zaman ve para kaybından öteye geçmeyecektir. Bu koşulun tek istisnası başlangıçta bir yıllık düzenlenen kira kontratının üzerinden 10 yıl geçmesi halinde söz konusudur ki bu halde kiraya veren düzenleteceği ihtarname ile kiracıya hiçbir gerekçe göstermeksizin taşınmazının tahliyesini isteyebilir. Bu konunun teferruatına daha sonraki videolarımızda değineceğiz. İkinci olarak, her çeşit taşınmazda kira tespit davası açılabilir mi? Kira tespit davası, gündelik dildeki ismiyle kira arttırım davası, yalnızca konutlar ve çatılı işyerleri için açılabilir. Örneğin plaj, çay bahçesi, açık halı saha, açık otopark gibi taşınmazlar için kira tespit davası açılamazken çay salonu, kapalı halı saha, kapalı otopark için açılabilir. Üçüncü başlığımıza gelecek olursak, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmak için kiracıya ihtarda bulunulması zorunlu mudur? Kiraya verenin ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açması için kiracıya önceden ihtarname göndermesi şart değildir. Ancak ihtarname gönderilmemesi halinde dava, sözleşme süresinin sonunda bir ay içinde açılmak zorundadır. Bu bir aylık süre içerisinde dava açılmazsa mal sahibi dava hakkını kaybeder ve dava için bir sonraki seneyi beklemesi gerekir. İhtarnamenin sözleşmenin sonlanmasından bir ay evvel gönderilmesi halinde ise dava açma süresi kira yılı boyunca uzamış olur. Sonuç olarak ihtarname gönderilmesi halinde dava açma süreniz bir aydan bir yıla kadar uzayacaktır. Dördüncü sorumuz ise ihtiyaç nedeniyle boşaltırılan taşınmaz başkasına kiralanabilir mi? Bu soruya hem hayır hem de evet olarak cevap verilebilir. Hayır cevabını açıklayacak olursak, kural olarak ihtiyaç nedeniyle boşaltırılan taşınmaz 3 yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralanamaz. Başkasına kiralanmasının tespiti halinde kiralayan eski kiracıya son dönem 1 yıllık kira bedelini tazminat olarak ödemek zorunda kalır. Bu nedenle cevabımız hayırdır. Evet cevabımızda ise günümüz enflasyon değerleri, eski ve güncel kira bedelleri arasındaki 3-4 katı bulan fark dikkate alındığında mal sahiplerinin gerekirse son dönem 1 yıllık kira bedelini eski kiracıya tazminat olarak ödemeyi göze alarak ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açtıklarını gözlemliyoruz. 5. ve son sıraya geldiğimizde yeni boyalı olarak kiracıya teslim edilen konut ya da iş yeri sözleşme sonunda yeni boyalı olarak iade edilmek zorunda mıdır? Yeni boyalı olarak teslim edilen kiralananın sözleşme sonunda yeni boyalı olarak iade edilmesi zorunlu değildir. Çünkü olağan kullanımdan kaynaklı eskimelerden ve bozulmalardan kiracı sorumlu tutulamaz. Örneğin taraflar kira kontratında depozito iadesi koşulu olarak mecurun temiz, boyalı ve bakımlı bir şekilde iade edilmesini kabul etmiş olsalar dahi yüksek mahkemenin güncel kararlarında az evvel zikredilen kanun maddesine atıf yapılarak kiracının sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu tutulamayacağını, ancak ve ancak kiracının kötü kullanımı nedeniyle oluşan zarar ve hasarlarından sorumlu tutulabileceği ifade edilmektedir. Hatırı sayılır emeklerle hazırladığımız içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Siz de hukuki konularda incelememizi istediğiniz konuları yorumlara yazabilir, daha sonraki içerik konularımızı seçmemizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.